Bu video Emekli TV, Emeklilik Danışma Merkezi ve Asos Arsa destekleriyle hazırlanmıştır. Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Meslektaşım, değerli büyüğüm Recep Eser'le birlikte Almanya'nın Türkiye politikasını ele alacağız. Özellikle bundan sonra Türkiye-Almanya ilişkileri hangi boyuta geçecek? Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızı nasıl bir tablo bekliyor? Türkiye ile Almanya ilişkileri nasıl değişecek? Bunu konuşacağız. Recep abi, biliyorsun içinde bulunduğumuz günlerde Almanya'da Türkiye politikası ile ilgili kapalı kapılar ardında ciddi görüşmeler var. Evet. Almanya Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye gitmesi vesaire, bunların hepsi bir plan dahilinde yapılıyor. Peki şunu söyledim. Almanya-Türkiye ilişkileri değişecek. Neden ve nasıl bir boyuta gelecek? Birincisi, Almanya Türkiye'ye muhtaç. Almanya 1. 2. Dünya Savaşı'nda Avrupa'nın bütün milletleriyle kavga etmiş bir ülke aslında. O dönemde tek dostu Anadolu ve Osmanlı'ydı. Birlikte hareket ediyordu. Fatih, muhtaçlığı acizlik olarak anlamayın ama yani izleyicilerimiz yanlış anlamasın. Almanya bir sıkışmışlık içerisinde. Nasıl abi? Nasıl bir sıkışmışlık içinde? Almanya bir sanayi ülkesi. Enerjiye, ham maddeye ihtiyacı var. Ama 2. Dünya Savaşı'ndan beri de Amerika'nın boyunduruğu altında. Yani dış politikasını ve birçok politikasını bağımsız olarak belirleyemiyor. Ta ki son güne kadar aslında Ukrayna-Rusya arasındaki çatışmaya müdahil olmak istemedi. Rusya ile birlikte Kuzey Akım projesini geliştiriyordu daha fazla gaz getirmek için. Amerika Kuzey Akım projesine muhalefet etti, ondan vazgeçmek zorunda kaldı. Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'yı destekleyeceksin dedi, dirense de desteklemek zorunda kaldı. Bugüne kadar 100 milyar avroya yakın kaynağı sadece Ukrayna Savaşı'na ayırdı. Şimdi Amerika'dan yeni bir baskı geliyor Fatih. Sen Çin'le de aranı kopartacaksın diyor. Sanki Amerika beklemiş Almanya'nın ipini çekmek için bugüne kadar sessizce durmuş. Önce Rusya ile arasındaki bağlantıyı kopararak ticaretini vurdu. Şimdi de diyor ki sen Çin'le birlikte hareket etmeyeceksin. Çin benim asıl düşmanımdır diyor. Peki abi, şöyle bir soru sormak isterim sana. Amerika'ya Almanya'nın gebeliği nereden kaynaklanıyor? Şimdi 2. Dünya Savaşı'nda Almanya biliyorsun yenildi, mağlup oldu. O mağlubiyet şartlarını da kabul etmek zorunda kaldı. Dediler ki kardeşim sen bundan sonra bizim iznimiz olmadan orduda bulunduramazsın, silah da yapamazsın, biz göreceğiz edeceğiz, senin ne yapacağın belli değil. Sen iki tane savaş çıkardın, 3. savaşı çıkarmaman için senin ordunun da içinde biz olacağız, istihbaratında da biz olacağız dediler. Nitekim Amerika'nın bugün Amerika dışındaki en büyük ordusu Almanya'dadır Fatih. Yani Almanya kendi ordusunu, yani göstermelik bir ordusu var. Zaman zaman NATO'nun faaliyetlerine katılıyor. Ama bu Amerika denetiminde bir ordu Fatih. Yani bugün o Körfez ülkelerindeki 1 milyonluk, 2 milyonluk Arap ülkelerinde hani böyle Amerikan bağımlısı ordular vardır. Amerika der ki şu silahı alacaksın alır, bunu yapacaksın yapar. Almanya'da öyle bir durum Fatih. Evet, ekonomik olarak, askeri olarak Almanya Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında emrinde. Ve Amerika şunu söylüyor. Diyor ki ben seni Rusya'ya karşı koruyorum. Bunun diyetini ödeyeceksin. Aslında ben bu soruyu Recep abiye bunun cevabını almak için sordum. Şimdi değerli izleyicilerimiz bakınız. Enerji savaşları şu an dünyada, Orta Doğu'da, Asya'da bizim ana vatanımız Türkiye'nin bulunmuş olduğu coğrafyadaki en temel sorun enerji. Şimdi Ukrayna Savaşı ile birlikte Almanya enerji politikasını baştan değiştirmek zorunda. Bunun için Türkiye'nin kapısını çalıyor. Neden? Çünkü bütün Türkiye Cumhuriyetlerden Türkiye üzerinden gelecek olan enerjiyi Türkiye'den almak zorunda. Yine ikinci bir enerji koridoru, enerji hattı oluşturuluyor. Nedir? Tüm Basra Körfezi'nden, Irak üzerinden, Arap coğrafyasından Türkiye üzerine gelecek olan ve Türkiye üzerinden de dünyaya satılması planlanan bir başka boru hattı var. Bu da Türkiye'nin anahtarı, elinde olan bir gücü. Hal böyle olunca Rusya ile şu anda Almanya'nın masaya oturması imkansız. Rusya doğalgazı kesti, petrolü kesti. Almanya gibi dev bir sanayinin enerjiye ihtiyacı var. O hal böyle olunca da
Şu anda artık Almanya enerjiyle ilgili yeni politikasını geliştiriyor ve onun için Türkiye ile ilişkilerini düzeltmek zorunda. İkinci level'ı ne olacak abi? İkinci level ne olacak? Aslında Türkiye'nin başka bir özelliği daha var. Şimdi Kızıldeniz'den gemiler geçemiyor biliyorsun. Savaş dolayısıyla İsrail-Filistin gerginliği ve Yemenliler geçen Avrupalı İsrail'e destek verdiğini düşündükleri her ülkenin gemisini roket atıyorlar. Orada bir lojistik sorunu da var. Güvenlik sorunu var. Peki Kızıldeniz'den geçmeyen gemiler Afrika kıtasını dolaşmak zorunda. Bu katlanılamayacak bir lojistik maliyeti. 50 kat bir maliyet artıyor çünkü Cape Town'a inecek, Güney Afrika Ümitburnu'ndan gitmek zorunda. Ama peki ya İstanbul'a kadar şimdi bütün trenle, demiryolu ulaşımıyla biliyorsun İpek yolunu canlandırmaya çalışıyoruz. Çin'den ve uzak doğudaki ülkelerden kalkan bir tren, bir vagon Almanya'ya kadar gidebilecek Fatih. Evet. Yani bunu da nasıl yapacak? Zengüzer koridoruyla. Evet, yani Karabağ zaferiyle kazanılan bu istikamet. Yani Almanya'nın aynı zamanda üretim ülkesi olduğu kadar enerji ve lojistik yani ham maddeye de ihtiyacı var. Bugün dünyadaki nadir metallerin tamamı neredeyse Çin'de, Afganistan'da, o bölgede. Almanya'nın nadir metalleri ya da ham maddeleri getirmek için de Türkiye'ye ihtiyacı var. Enerji için Türkiye'ye ihtiyacı var. Ham madde kaynakları için var. Çin'de üretilen bugün Alman sanayisi için çok önemli olan ara malların Avrupa'ya, Almanya'ya ulaşması için de Türkiye'ye ihtiyacı var. Abi şöyle. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Şöyle bir tablo var. Bunların dışında peki iş gücü konusunda ne düşünüyorsun? İş gücü konusunda zaten Almanya Amerika'nın zorlamasıyla Hintli işçi getirmeye de kalksa, Brezilya'dan işçi getirmeye de kalksa, Ukraynalıları, ülkesine gelen Ukraynalıları da yararlanmayı da düşünse bu sıkıntıyı bak bir türlü atlatamıyor. Almanya burada aslında Türkiye'de birçok Alman şirketi var. Almanya şöyle bir plan yürütüyor. Diyor ki Almanya'daki üretim için enerji ve lojistik ağları Türkiye üzerinden geçsin. Türkiye benim güvenli ortağım olsun. Ve aynı zamanda Alman şirketleri Çin'den çıkmak zorunda kalırsa gene enerjinin ve ulaşımın dibinde olan Türkiye'de üretim yapsın, bunların güvenliği sağlansın. Ama bu neyi getirecek Fatih? Şimdi yani bir anlamda Almanya ekonomik ve stratejik olarak şimdiye kadar yanlış yaptığı, unuttuğu eski dostunun kapısını çalıyor. Ama bunun karşısında Türkiye ne isteyecek bakalım? Ne istiyor? Sence kapalı kapılar arkasında Türkiye ne istiyor Fatih? Ne istiyor? Kısaca. Kime zehir olacak Almanya? Evet. Değerli izleyicilerimiz. Para, enerji şu anda dünyada devletlerin en büyük politikasını belirleyen güç. Şimdi terör örgütü PKK'ya yıllarca Almanya silah verdi. Değil mi? Hala terör yandaşları Almanya'da, FETÖ'cüler, onlar bunlar. Türkiye düşmanı ne kadar adam varsa hepsi nerede? Almanya'da, değil mi arkadaşlar? Burada. Şimdi Türkiye'de babasının hayrına bu enerjiyi vermeyecek. Parayı da versen olmaz. Türkiye diyecek ki şu PKK'lıları bana bir ver bakalım. Şu FETÖ'cüleri bir ver bakalım. Ondan sonra masada eliniz daha güçlü hale gelecek. Yani Almanya'nın Türkiye'ye bakışı tamamen değişecek. Çok değil 5 yıl içerisinde terör yandaşları bütün Türkiye'nin istemiş olduğu bütün teröristleri Türkiye bu enerji koridoru nedeniyle alacak. Ne dedik konuşmamızın başında? Şu an dünyada enerji savaşları var. Almanya gibi dev bir sanayi ekonomisini 3-5 tane PKK'lı için yok eder mi? FETÖ'cü için yok eder mi? Kullandılar ve zamanınız bitti diyecek. Size attık diyecekler. Devletlerin dostu yoktur. Devletlerin çıkarı vardır. Nasıl da o söz Fatih? Keser döner, sap döner. Yani o söz gibi Almanya. Şimdiye kadar unuttuğun dostunu hatırladın. İnşallah güzel ilişkileri olur iki ülkenin de. Sonuçta 5 milyon kardeşimiz o ülkede yaşıyor. Almanya ile geçmişte Türkiye'nin güzel ilişkileri vardı. Ama terör örgütü Amerika'nın zorlamasıyla gene ve İsrail'in zorlamasıyla terör örgütlerinin peşine takıldılar. Umarım bu yanlışlarından vazgeçerler. Evet değerli izleyicilerimiz, bu konuyla ilgili sizler neler düşünüyorsunuz? Lütfen videonun altına yazın. Almanya'nın değişen Türkiye politikası hakkındaki görüşlerinizi videomuzun altına yazarak bizlere ulaştırabilirsiniz. Recep abi, inşallah senin dediğin gibi Türkiye-Almanya ilişkileri sözde değil özde olur. Hani müttefikiz, dostuz falan diyoruz ya. Bunlar palavra şu anda. İnşallah gerçekten olur. Efendim görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.